Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Asus'un sıvı soğutma modeli olan ROG serisi Ryujin 3 240 RGB modelini incelemekteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Testlerimin sonucu bu model çok güzel soğutma yapmakta olup ve akabinde çok sessiz çalışmaktadır. Yorumlarda bazıları sesli çalıştığını iddia ediyor ama ben katılmıyorum. Çok sessiz, gayet güzel çalışıyor. Şimdi burada fanları inceliyoruz. Fanlardan önce bu içine bir kart çıkıyor. Çok gereksiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Hiçbir işlevi yok. Sadece bir kart. Belki macun çekmek için kullanabilir. Bunlar şu an fanlarımız. Uygun olduğu için beyaz aldım hepsini. Fanlarımız birbirine mıknatıslı ve RGB, bilgisayar üzerine kontrol edilebilir özellikle. Tek tek tanışıyorum. Burada mıknatısları görüyorsunuz ve pinlerini görüyorsunuz. Pinler yaklaştırdığınızda mıknatıslar çekiyor, birbirine kenetleniyor. Bu şekilde kolay ve pratik, hızlı. Sizi hiçbir şekilde yormamış oluyor. Montajda bir o kadar kolay. Asus bu konuda gerçekten lider diyebiliriz. Bunlar montaj aparatları. Sonrasında radyatör ve pompamızın ve radyatörün kutu açılımı, üstündeki jelatinleri kaldırıyoruz. Jelatinleri biraz bastırmanız gerekiyor, değilse kalkmıyor. Çok sert içe geçtiği için. Bu da işlemci soğutucunun jelatini. Altındaki bu termal macunu sökmeniz gerekiyor. Değilse o kurumuş vaziyette geliyor. Artık rafinöre bağlı. Bu da ekranımız, monitörümüz. Küçük, tatlı, şirin. LCD. Bu da pompanın soğutucusu diyebilirim. O bloğu soğutuyor ve rahatlatıyor. Bu da toplu, açılmış şekilde set halinde görüyorsunuz. Evet, bu temizlenmiş hali. Yani arındırdım eski şeyden, termal macundan. Burada nasıl monte edildiğini gösteriyorum. Fanlar bu şekilde konumda olmalı. Kabloları bir tane montajını yaptım sadece. Bir tanesi yetiyor çünkü pinler birbirine geçtiği için birbirine atlaması seri olarak var, paralel olarak. Sonrasında bir de radyatöre fanların montajını yapıyoruz. Hızlı bir şekilde biraz hızlandırdım. Bak, çok vaktinizi almak istemiyorum. Toplamda 4-8 adet vidası var. Vidalar, uzun olan vidalar kullanılıyor burada. Çok kolay, çok basit ve çok şık. Bu kadar. Sonrasında işlemcinin üstündeki stok tutacakları söküyoruz. Çünkü onlar işimize yaramayacak. Kutunun içine çıkan aparatları kullanacağız. Intel ve AMD olmak üzere iki çeşit aparat çıkıyor. Biz şu an AMD Ryzen 9 AM5 kullandığımız için aynı seriye söktüğümüze benzer termal macun, sıvı soğutmaya uygun aparatlarımızı monte ediyoruz hızlı bir şekilde. Bunların vidaladığımız yerlerin sol ve sağ taraflarında şeyleri var, pinleri var. Somun şeklinde oralara sıkılacak. Bir de bu vida kısımları dışa bakmış olacak. İşlemcinin dışına bakmış olacak. Yani bu şekilde monte edeceksiniz. Videoda görüldüğü gibi. Sonrasında radyatörümüzü montaj tamamladıktan sonra radyatörümüzün montajına geçiyoruz. Alttan üste doğru, tavana doğru yapıştırıyoruz. Burada biraz uğraştım. Sonrasında başardım. Burada toplamda yanlış hatırlamıyorsam kısa vidalar, 6 adet kısa vida takılıyor üstten. O da çok basit. Bir hatırlatma yapayım. İçinde sıvısı hazır şekilde geliyor. Hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Sıvı doldurmanıza gerek yok. İşlem bu kadar. Sonrasında termal macunu sıkıyorum. Herkesin bir stili vardır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır daha doğrusu. Ben de bu şekilde çok taşmaması için az etrafa dağıtarak sürdüm.
Sonrasında pompamızı yerine oturtuyoruz. Takmış olduğumuz aparatların üstüne yerleştirip somunlarını sıkıyoruz. Çapraz şekilde sıkarsanız daha sağlıklı bir montaj gerçekleştirmiş olursunuz. Videoda görüldüğü üzere çapraz şekilde sıkmaya özen gösterin. Sonrasında sıkıntı yaşamayın. Daha profesyonel bir montaj olmuş oluyor. Pompanın üstünde fanın olması da ayrı bir avantaj. Ekstra soğutma sağlıyor. Ben çok beğendim. Yani hem soğutması hem sessiz çalışması, üstündeki LCD ekrana istediğin görüntüyü ya da GIF'i koyabilme özelliği gerçekten mükemmel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonuca geçelim. Şimdiden iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.